Selam gençler. Fark ettiyseniz bir süredir kanalda video yoktu. Çünkü bu aralar biliyorsunuz ev arama süreçleri, gidip ev görme vesaire vesaire derken bir türlü fırsat bulamadım yeni video çekmeye. Ama şimdi yine süper bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz zaten video başlığından da anladığınız üzere Almanya ile ilgili bütün sorularınıza yanıt vereceğim bugünkü videoda. Çünkü biliyorum Almanya'ya taşımak isteyenlerin kafasında bir sürü soru var ve bunların cevabını net bir şekilde de her yerde bulamıyorlar. Birden fazla video izlemeleri gerekiyor insanların. Ben de dedim ki bütün bu soruları topladığım genel bir video olsun. Herkes hap bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşabilsin. Tek bir video izleyerek. Elbette unuttuğum sorular olacaktır. Eğer videoyu izledikten sonra benim unuttuğum bir soru varsa veya sizin aklınızda olan başka bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtin. Zaten biliyorsunuz bütün yorumlara da cevap veriyorum. Yanıtsız bıraktığım bir yorum yok. Mutlaka sizin de sorunuza cevap veriyor olacağım. Hızlıca konuyu uzatmadan eğer kahveleriniz de hazırsa hadi videoya geçelim. Evet gençler, Almanya'ya taşınmayı düşünüyorsunuz ama kafanızda binlerce soru var. Maaş yetiyor mu? En çok Türk nerede yaşıyor? Hayat kolay mı, zor mu? Bu videoda Almanya ile ilgili en çok sorulan, aklınızda olan 33 tane soruya kısa ve net bir şekilde cevap vereceğim. Çünkü dediğim gibi Almanya'ya taşınmak isteyenlerin kafasındaki soruları açıklayan bir video yok. Genel olarak sorulara cevap veren bir video yok. O yüzden bu videoda aklındaki bütün temel sorulara cevap bulacaksın. Hemen uzatmadan başlıyoruz. Almanya'da en çok Türk nerede yaşıyor? Şimdi bu soruya herkesin aklında Berlin diye bir cevap var. Ama aslında işin doğrusu Berlin değil. Almanya'da en çok Türk Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşıyor. Kısaca NRV diye de geçiyordur zaten. En çok Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirlerse Köln, Duisburg, Essen ve Dortmund. Hemen geçelim ikinci soruya. Almanya'da Türk mahallesi nerede? Berlin'de Kreuzberg diye bir semt var ve burası Klein İstanbul diye geçiyor. Yani Küçük İstanbul olarak geçiyor. Kreuzberg dışında da Duisburg'da ve Frankfurt'ta da Türk mahalleleri bulunuyor. Diğer bir soru, Almanya'da kaç Türk yaşıyor? Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan var ve bunların 1,5 milyonu sadece Alman vatandaşı ya da Almanya-Türkiye vatandaşlığını taşıyor. Bunun dışında geriye kalan yaklaşık diğer %50'lik kesim de 1,5 milyona yakın insan da sadece Türk vatandaşlığına sahip. Hep Türk var. Almanya'da en çok hangi milletten insanlar var? Türkler Almanya'daki en büyük göçmen topluluğu bildiğiniz üzere. Bunun dışında da yaşayan Polonyalılar 2. sırada, Suriyeliler 3. sırada ve Romanyalılar da 4. sırada. Diğer bir soru, Almanlar Türkler hakkında ne düşünüyor? Genel algı aslında biraz karışık ama aslında Almanlar uzun süredir burada yaşayan Türklere alışıklar. Ama son yıllardaki yeni gelenlere karşı biraz daha mesafeli davranıyorlar. Çünkü arada büyük bir bariyer var, o da dil bariyeri arkadaşlar. Yani yıllardır burada yaşayan Türk vatandaşları artık Almanca konuşurlarken veya kültüre bir nebze de olsa adapte olmuşlarken bizim gibi yeni gelen insanlar dil bariyerinden dolayı ve kültüre henüz tam aşina olamamaktan dolayı biraz daha farklı karşılanıyor Almanlar tarafından. Biraz daha mesafeli oluyorlar. Diğer bir soru, Almanya'da mülteci oranı nasıl? En çok hangi milletten mülteci var? Şu an Almanya'da arkadaşlar en çok mülteci grubunu oluşturan millet Suriyeliler. 2015 yılından sonraki savaştan dolayı buraya göçen Suriyeli sayısı gerçekten çok fazla. Bunun dışında belki de son zamanlardaki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı da Ukraynalı sayısında da ciddi bir artış gözlenmiş olabilir. Biraz da yaşamla ilgili sorulara geçelim. Almanya'da aylık bir kişinin ortalama harcaması ne kadar olur? Bu çok genel bir soru olmasına rağmen ortalama verecek olursak tabii bu ortalama yine şehirden şehire, bölgeden bölgeye değişmekle beraber tek bir kişi için aylık harcama kira dahil ortalama 1200 ile 1800 euro arası değişir. Bu sizin ne kadar harcama yaptığınıza, kaldığınız evin kirasına, paylaşımlı bir evde mi kalıyorsunuz yoksa tek başınıza bir daire mi tuttunuz? Bu gibi faktörlere göre değişebilir. Ama genel olarak minimum 1200 euro, maksimum 1800 euro arası bir ortalama verilebilir. Tek bir kişi için. Diğer bir soru, Almanya'da kiralar ne kadar? Şimdi burada da yine genel bir tablo çizmemiz gerekirse ortalama olarak Münih'e baktığımızda mesela Almanya'nın en pahalı
pahalı şehri Münih'tir. Burada 1+1 yani 2 odalı daireler, bazen tek odalı daireler bile bu fiyata olabiliyor. Yani 1+0'lar. Bunların kirası 1200 euro olabilirken bunun dışında Doğu Almanya, işte Dresden, Leipzig gibi veya daha yerleşimin, popülasyonun küçük olduğu yerlerde kiralar 1+1 evler için, 2 odalı bir ev için 500-600 eurolara kadar düşebiliyor. Tabi burada yine dediğim gibi evin eski olması, yeni olması, içinin renove edilip edilmemiş olması gibi faktörler yer alıyor. Diğer bir soru, Almanya'ya gelmek için Almanca şart mı? Kısaca cevap vermek gerekirse ilk etapta Almanca bilmek şart değil ama uzun vadede kesinlikle evet. Almanca çünkü hem iş bulmak için hem bulduğunuz işe devam edebilmek için hem de sosyal yaşantı için olmazsa olmazlardan birisi. Buraya gelmeden önce Almanca biliyorsanız bu sizi öne çıkaracak bir artıdır. Ama Almanca bilmiyorsanız da illa Almanca bilmeniz gerekiyor diye bir şart yok. Zaten Almanya'da fırsat kart gibi bir şey çıkardı. Biliyorsunuz birçok videoda bahsedildi. Orada da zaten Almancayı bir zorunluluk olarak değil, maddelerden birisi olursa iyi olur sınıfında değerlendiriyor. Diğer bir soru, Almanya'da hayat pahalı mı? Genel olarak bahsetmemiz gerekirse yiyecek içecek fiyatları pahalı değil arkadaşlar. En azından enflasyon, günlük fiyat artışı gibi durumlar yok. Daha stabil bir fiyat politikası var. Ama bunun dışında kuaförler, restoranlar ve hizmet sektörü tabii ki de pahalı. Çünkü el emeğiyle yapılan işler burada daha değer görüyor. Bana en çok gelen sorulardan birisi de hangi şehirde yaşamak mantıklı? Yine bunun standardı olmadığı gibi bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize göre, iş bulduğunuz şehre göre değişir. Çünkü bu nerede iş bulursanız başlangıçta oraya gitmek zorundasınız. Şehir seçme gibi bir lüksünüz olmayabilir. Ama genel olarak yine bir cevap vermemiz gerekirse Hamburg ve Berlin daha sosyal şehirler. Frankfurt daha ticari bir şehir. Stuttgart ise sanayinin yoğun olduğu bir bölge. Küçük şehirler keza büyük şehirlere göre daha sakin ama iş bulması büyük şehirlere göre daha zor çünkü opsiyonlar daha sınırlı. Bir diğer soru, Almanya'da yaşam kalitesi Türkiye'ye göre nasıl? Birçoğunuzun buna 3 aşağı 5 yukarı bir cevabı vardır ama ben kendi gözlemlerimden bahsetmem gerekirse daha düzenli, daha güvenli, sosyal hakların daha güçlü olduğu bir ülke burası. Ama duygusal yönden ne yazık ki eksiklikleri var. Yalnızlık hissiyle başlangıçta karşılaşabilirsiniz. Bir diğer soru, Almanya'da çalışmadan geçinilebilir mi? Bu da zor sorulardan birisi aslında ama arkasındaki mantığı anlıyorum. Kısaca cevap vermemiz gerekirse sosyal yardımlar var ama bunlar sınırlı. Uzun vadede çalışmadan geçinmek pek kolay bir durum değil. Yani buraya geliyorsanız da çalışın bir zahmet. Başka bir soru, Almanya'da dışarıdan yemek pahalı mı? Bütün Almanya ortalamasına baktığımızda pahalı lüks restoranlardan bahsetmiyorum. Ortalama olarak normal bir restoranda yemek yediğinizde karnınızı 15-20 euroya doyurabilirsiniz. Tabii ki döner fiyatları da 5 euro ile 10 euro arasında değişiyor. Almanya'nın büyük küçük şehirlerinde işte popülasyonun yoğun olduğu az olduğu bölgelerde fiyatlar değişebiliyor. Ama ortalamaya baktığımızda 15-20 euroya herhangi bir yerde karnınızı doyurabilirsiniz. Fakat her gün dışarıdan yemek yemek hem sürdürülebilir değil hem de bütçeyi zorlayacak bir durum. Bir diğer sorumuz da Almanya'da sağlık sistemi nasıl? Genel anlamda güçlü bir sağlık sistemleri var fakat burada en büyük problem doktorlardan randevu almak neredeyse imkansız. Sistemler çok yavaş işliyor. Acil durumlar dışında bir uzman doktorla karşılaşma ihtimaliniz çok düşük. Acile gittiğinizde bile 5-6 saat beklemeniz gerekebilir acil alanında. Her ne kadar acil olsanız da sıranızı beklemeniz gerekiyor. Ne yazık ki burada her şey parayla değil sırayla. Bir diğer soru, Almanya'da sosyal hayat var mı? Bu da yine kişiden kişiye değişen göreceli bir durum. Çünkü bu yine sizin ne kadar girişken olduğunuzla, sosyal olduğunuzla alakalı. Buna da kısaca cevap vermemiz gerekirse evet sosyal hayat var ama kapıdan dışarıya çıkmanız için sizin çaba göstermeniz lazım. Yani evden dışarı çıkıp o adımı attığınızda veya insanlara yaklaşıp o samimiyet adımını ilk siz attığınızda bir sosyalleşme ihtimaliniz olur. Bunun dışında zaten kulüpler, dernekler, çeşitli hobi grupları gibi yerlerde de sosyalleşebilirsiniz. Çünkü Almanya'da gerçekten insanların çok fazla hobisi var. Herkes iş, ev dışında da farklı bir hobiyle ilgileniyor. Burada da insanlarla tanışıp sosyalleşebilirsiniz. Bir diğer sorumuz da Almanya'da asgari ücret net, brüt ne kadar? 2025 için söylüyorum. Arkadaşlar 2025 yılı için saatlik brüt ücret 12.41 euro. Bu aylık yaklaşık
2100 euroya denk geliyor ve 2100 euroluk brüt ücretinde net olarak karşılığı 1600 euro ile 1800 euro arasında değişiyor. Bu tamamen yine sizin vergi sınıfınıza, işte bekar olup olmamanıza göre değişen durumlar var. Hesaplamalar her vergi sınıfı için farklılaşıyor. Dediğim gibi 1600 euro ile 1800 euro arasında net ücretiniz asgari olarak elinize geçer. Fakat burada bir parantez açmamız lazım. Nüfusun çok az bir bölümü, yanlış hatırlamıyorsam %5'lik bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Onun dışında zaten asgari ücretle çalışan sayısı çok fazla değil. Asgari ücret kiraya yetiyor mu? Bu sorunun cevabı da küçük şehirlerde evet, ama Münih gibi, Hamburg gibi veya Berlin gibi büyük şehirlerde, popülasyonun yoğun olduğu yerlerde, insan nüfusunun yoğun olduğu yerlerde yetmeyebilir. Çünkü bu arz talep meselesi, ne kadar çok nüfus varsa o kadar çok talep olur. Bildiğiniz üzere zaten Almanya'da, Avrupa'nın genelinde bir konut krizi var. Bu konut krizinden dolayı insanlar ev bulmakta zorlanıyor. Fiyatlar da bu yüzden daha yüksek. Bir diğer sorumuz da öğretmen, doktor, işçi maaşı ne kadar? Bunlara yine ortalama cevaplar veriyorum arkadaşlar. Şehirden şehire değişir. Lütfen bu cevapların ortalama olduğunu unutmayın. Öğretmen maaşı ortalama 4000 euro brüt. Doktor maaşı ortalama 5000 euro ile 7000 euro arasında değişir. Bu da brüt. İşçi maaşı da, bir fabrikada çalışan bir işçi maaşı da ortalama 2500 euro ile 3000 euro arasında brüt olarak değişir. Almanya'da hangi işi yaparsam daha çok kazanırım veya hangi meslek daha çok kazanıyor? Bu soruya da verebileceğim yanıtlar arasında mühendislik ve bilgisayar teknolojileri alanlarında çalışan insanların ortalamaya kıyasla daha fazla kazandığını söyleyebilirim. IT alanında mesela maaşlar 4000-6000 euro brütle başlar neredeyse. Yine keza mühendislik alanında da yeni mezun bir mühendis değilseniz yine başlangıç fiyatları 4000-6000 euro brüt olarak başlar. Bir diğer soruda maaşlar şehirden şehre göre değişir mi? Evet, net olarak evet. Münih gibi, Frankfurt gibi şehirlerde maaşlar daha yüksek olabilir. Hamburg gibi şehirlerde maaşlar daha yüksek olabilir. Ama bunun yanında da giderleriniz de daha fazla olacaktır. Bunu da unutmayın. Bir diğer soruda Almanya'da işsizlik maaşı ne kadar? Bu sizin son maaşınıza göre hesaplanır. Şartlara bağlı olmak üzere sizin son maaşınızın %60'ı ile %67'si arasında bir işsizlik maaşı alırsınız. Burada da bir nokta belirtmem gerekir ki işsizlik maaşını alabilmeniz için Almanya'da en az 12 ay boyunca sigortalı olarak yasal bir şekilde çalışıyor olmanız ve maaşınızın yatmış olması gerekir. En az 12 ay boyunca. Bir diğer soruda Amerika, İsviçre, Almanya kıyaslaması. Tersten başlayacak olursak Almanya sosyal haklar açısından çok güçlü bir ülke. İsviçre maaşın çok yüksek olduğu bir ülke ama dikkat etmeniz gereken giderleriniz de yüksek olacak burada. Amerika'ya geldiğimizde de Amerika'nın ne yazık ki sosyal güvencesi zayıf. Orada tamamen kapitalizm işliyor. Almanya'da veya İsviçre'de böyle bir sistem çok fazla yok. En azından Amerika'daki kadar yok. Bir diğer soru, Almanya'da kaç saat çalışılır? Genel olarak Almanya'da haftalık çalışma süresi 35 saat ile 40 saat arasındadır. Fazla mesai yaptığınızda ya bunun karşılığında ücret ödenir ya da size bu izin olarak geri verilir. Bir diğer soru, Almanya'da iş bulmak kolay mı? Burada net bir cevap veremeyeceğim çünkü bu alana bağlı. Almanya'nın ihtiyaç duyduğu meslekler listesi zaten internette yayınlanıyor. Ona bakabilirsiniz. Bununla ilgili zaten Almanya'da en çok aranan meslekler videom var. Onu da şuraya bırakırım. Kısaca cevap vermemiz gerekirse de dediğim gibi alanına bağlı. Mühendislik, IT, sağlık gibi alanlarda dış adaylara açık pozisyonlar daha fazla ama sağlık alanında özellikle Almanca çok önemli bir faktör. Başka bir soru, Almanya'nın ekonomisi neden güçlü? Kısaca cevap vermek gerekirse mühendislik ve sanayi altyapısından dolayı, işleyen bir sistemi olduğundan dolayı, buradaki işleyen sistem aslında vergi sistemi ve çoğunlukla ihracat odaklı bir stratejisi var. Yani tüketici değil, üretici bir ülke. Bu yüzden güçlü bir ekonomiye sahip. Başka bir soru, Almanya'da hangi ürünler meşhurdur? Sizin de bildiğiniz üzere Almanya bir otomotiv devi, sanayi devi. BMW, Mercedes, Audi gibi markalarıyla ünlü. Bunun dışında da beyaz eşya ve mühendislik makineleri alanlarında da meşhur bir ülke. Başka bir soru, Alman disiplini
disiplini klişe mi? Kesinlikle Alman disiplini klişe değil. Çoğu sektörde zamanlama ve prosedürlere uyum hayati öneme sahip ama bu tecrübe ettiğinizde çok da hoşunuza giden bir sistem değil. Çünkü biz pratik bir ülkedeyiz. Her şeyin hızlı olmasına alışığız veya hızlı bir şekilde halledilmesine alışığız. O yüzden Alman disiplini bazen işleri yavaşlatıyor. Fazla bürokrasiden dolayı süreçleri uzatıyor. O yüzden bu bazen can sıkıcı olabilir. Bir diğer soruda Almanya'da tarih, kültür ve mühendislik açısından neler öne çıkar? Buna da Goethe, Beethoven, Grimm kardeşler tarih açısından öne çıkan şeyler diyebiliriz. Bunun yanında hepinizin bildiği Berlin Duvarı ve Nazizm tarihi, tarih açısından Almanya'da öne çıkan olaylar. Kültür açısından baktığımızda da Oktoberfest, fazla bira ve alkol tüketimi bir şekilde bunların kültürü haline gelmiş. Mühendislik açısından baktığımızda da üniversiteler ve teknik okul geleneği, çeşitli makinalar, otomobiller, sanayi, bunlar öne çıkan noktalar. Almanya'nın en bilinen markaları nelerdir? Sizin de bildiğiniz üzere Volkswagen, Alman söylemiyle Volkswagen, BMW, yine Alman söylemiyle BMW, Siemens, Alman söylemiyle Siemens, Bosch, Adidas ve Lufthansa Almanya'nın en bilinen markalarıdır. Bunun yanında Mercedes, Audi'yi de sayabiliriz ve SAP'yi de sayabiliriz. Başka bir soru, Almanya'nın en meşhur yemeği nedir? Buna açık ara farkla Bratwurst diyebilirim. Bu bildiğimiz sosis ve her yerde her zaman bu sosislere denk gelebilirsiniz. En çok tükettikleri şey büyük ihtimalle bu sosistir. Yanında da biradır. Bunun dışında Sauerkraut diye lahana turşusu, böyle ekşimsi bir yiyecekleri var. Genelde yemeklerin yanına salata gibi, hani turşu gibi farklı bir tat, aroma versin diye ekliyorlar. Bunun yanında Brezel dedikleri Alman simidi yine en meşhur yemekleri arasında. Tabii bir de Schnitzel'i de söylemeden olmaz. Schnitzel de aslında Avusturya temelli olmasına rağmen Almanya'da da çok tüketilen ve çok sahiplenilen bir yemek. Evet gençler, bu videoda Almanya ile ilgili benim bulabildiğim, bana sorulan, internette araştırdığım bir sürü soruyu tek bir seferde cevaplamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıda buton var. Bekliyorum. 1, 2, 3. Evet, bu sürede beğenmiş olmanız lazım. Kanalda abone olduğunuzu varsayıyorum. Eğer sizin de merak ettiğiniz başka bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtin. Belki kısaca cevaplayamayacağım bir soru olursa onun için de ayrı bir video çekebilirim. Bunun dışında destekleriniz ve güzel yorumlarınız için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda da katıl abonelerimizden bahsedip videoyu kapatalım. Katıl abonelerimizden İbrahim Butgül, Süreyya Yeter, Dilan Dinçer, Cav ve Onur Gürsel. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.